Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımına dair çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Eğer orkideleriniz bir türlü çiçek dalı çıkarmıyorsa ya da çiçek sayısı az ise bu tarz orkideleri çiçeklendirebilmek için neler yapabileceğimizi sizlerle paylaşacağım. Ve ikinci olarak eğer orkidelerinizin yaprakları hasta ise, bir böcek varsa ya da orkidenizin kökleri çürüdüyse bu tarz orkideleri yeniden nasıl kurtarabiliriz? Birazdan sizlere anlatacağım. Tüm püf noktalarıyla orkidelerinizi kurtarabilir. Kış ayına bol bol çiçekli girebilirsiniz. Orkidelerde böceklenme ve hastalık problemleri varsa bunun için sarımsak kullanabilirsiniz. İki diş sarımsağı küçük parçalara doğradım. Bakın elimdeki kavanoz 720 mililitrelik bir kavanoz. Bu kavanozun içerisine doğradığım sarımsakları koyuyorum. Ve daha sonra kavanozun içerisine su koyacağım. Bu kadar su koydum. Yani toplamda 700 mililitre kadar su koymuş olduk. Ve içerisine bal ekliyorum. Sadece bir çay kaşığı kadar bakın balı hazırlamış olduğum sarımsaklı suyun içerisine koyup karıştıracağım. Özellikle bal prebiyotiktir ve içerisinde birçok B vitamini ve mineraller vardır. Sarımsak ile birleştiği zaman güçlü bir antioksidan olur ve özellikle orkidelerinizde kök çürümeleri, hastalık ve böceklerin önüne geçerek sağlıklı yaprakların ve sağlıklı köklerin çıkmasına yardımcı olur. Bu karışımı 24 saat serin bir yerde bekletiyoruz. Elimdeki borcam bakın 600 milimlik sadece bu karışımdan koydum. Bunu 1 litreye tamamlayacağım. Yani üzerine 400 mililitrelik suda koyuyorum. Hazırladığım bu karışımı bir püskürtme kabının içerisine biraz ekliyorum. Çünkü iki farklı yöntemiyle kullanacağım. Bir, orkidedeki yaprak hastalıkları için, ikincisi ise sıvı bitki besini olarak vereceğim. Hemen birinci yöntemimizden geçelim. Bu karışımı özellikle hastalıklı orkidelerinize vermenizi tavsiye ederim. Tabii ki sağlıklı orkidelere de verebilirsiniz. Bakın orkidelerde bu tarz yaprak hastalıkları çok sık karşılaştığımız bir hastalık ve çok bulaşıcıdır. Diğer orkidelere de geçer. Eğer orkidenizde bu tarz yaprak hastalıkları varsa mutlaka orkidenizi diğer çiçeklerden uzaklaştırmanız ve hemen bunu tedavi etmeniz gerekiyor. Ben şimdi hazırlamış olduğum karışımı bu hastalıklı orkide yapraklarına sıkacağım.
Evet, bakın elimde bu şekilde hiçbir yaprağı olmayan bir orkide var. Sizlere köklerini de göstermek istiyorum. Birçok kökü de çürümüş. Daha önce sizlere hiç yaprağı olmayan orkideleri nasıl kurtardığımı birçok video ile gösterdim. Şimdi bu orkidemizi de kurtarmak için yine bu karışımı kullanıyorum. Orkidemizin yeni yaprak ve çürüyen kökleriyle beraber bu çürümelerin durup yeni bir kök çıkarabilmesi için de bu karışımı bakın yine aynı şekilde kullanıyorum. Bu orkideyi ayda bir kere bu karışımı verebilirsiniz ve bol ışık alan bir yerde bekletmelisiniz. Üçüncü metot olarak özellikle çiçek açmayan orkidelerde yeniden çiçek açabilmesi için ayda bir kere 5 yemek kaşığı kadar her bir saksıya bu karışımdan veriyoruz. Daha sık vermenize gerek yok. Ayda bir kere vermeniz bol bol çiçek açmasına yardımcı olur. Ve bu orkidelerimin aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olup bana destek verebilirsiniz. Ve videolarımı sevdiklerinize paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.